Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 16-22 Ağustos arasındaki gökyüzü transitlerinin gün detaylı olarak burçlara etkilerini anlatacağım. Dolunay'ın burçlara etkilerini de detaylı anlatacağım. Planetlerin etkilerini önceki videoda paylaşmıştım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu hafta Dolunay'ın ruhsal olarak etkilerini yoğun yaşayacağız. Geçen ay Kova burcunun ilk derecelerinde dolunay gerçekleşmişti. Şimdi Kova burcunun son derecelerinde dolunay gerçekleşecek. Bir burç son derecelerinde olduğunda etkileri daha fazla olur. Kova burcu sosyal mecraları, sosyal alanları, halkı, hayvanları, hak ve adaleti, toplumsal olayları, teknolojiyi temsil eder. Bu konularda çok duygusal olacağız. Bu alanlarda dünya genelinde bazı konularda sonuçlanmalar olacak. Bunlara da şahit olacağız. Güneş Aslan burcunda ilerliyor. Liderler, askeriye, silahla ilgili konular, savaş konuları, yangınlar, ateşli silahlar, çocuklarla ilgili konularda ani gelişmelerin olacağını da görebiliriz. Hem Kova burcu hem Aslan burcu son derecelerinde olacağı için liderlerle ilgili, çocuklarla ilgili, sanat veya sanatçılarla ilgili, hayvanlarla ilgili, ateşli konularla ilgili, savaş veya benzeri konularda, askeriye ile ilgili konularda, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla haberler görebiliriz. Toplumlarda bu konularla ilgili ayaklanmalar görebiliriz. Toplumsal olarak bu konularla ilgili duygusal zamanlar daha fazla yaşayabiliriz. Dünya genelinde özellikle liderler ve çocuklarla ilgili konular daha fazla tartışılabilir. Genç liderlerle ilgili ani bir değişimde söz konusu olabilir. Kova burcunun doğum haritamızdaki etkilerine göre bizler de hayatımızda bazı düzenleri kuracağız. Sene başından beri karşımıza çıkan Kova burcu etkilerini kabulleneceğiz. Burçlar kısmında bunların neler olduğunu anlatacağım. Dolunay zamanları geçmişi kabullenme, geçmişin yükünden arınma zamanlarıdır. Bunu yapabilirsek yeni ay zamanlarında hayatımıza yeni heyecanları katmaya başlamak daha kolay olacak. Hafta başında ay Yay burcunda olacak. Güney ay düğümünün de etkisiyle geçmişten arınmaya hafta başında başlayacağız. Geçmişle hesaplaşacağız. Ay Yay burcunda olacağı için mistik konularla ilgilenmek daha kolay olacak. Geçmişte yaşadıklarımızdan ders çıkarmakta daha kolay olacak. Hafta ortasında ay Oğlak burcunda olacak. Duygusallık yoğun olsa da mantığımızın bize hükmetmesine izin vereceğiz. Biraz karamsar bir havada olabiliriz. Belki de geçmişten koparken kararsız kalabiliriz. Geçmişin kasvetinden kurtulmaya çalışırken karamsar olabiliriz. Hafta ortasında daha mantıklı kararlar vereceğiz. Hafta sonunda ay Kova burcunda olacak. Kova burcu da mantığı işaret etse de dolunayın duygusal baskısı çok fazla olacak. Biraz önce de söylediğim gibi Kova burcu ve Aslan burcu son derecelerinde olacağı için beklenmedik konular karşımıza çıkabilir. Bu haftanın en güzel haberi Venüs'ün Terazi burcuna geçişi olacak. Venüs kendi yöneticisi olan burca, yani Terazi burcuna geçecek. Bu duygusallığı daha da artırsa da hak ve adalet konusunda güzelliklerde karşımıza çıkacak. Terazi burcu adil, adaletli, hak ve hukuk konularını işaret eder. Bu alanlarda güzel gelişmeler bizleri mutlu edecek. Venüs beden güzelliği ve bakımını da işaret eder. Bununla ilgili de geçmişten arınma zamanı olacak. Bedensel olarak, estetik ve güzellik olarak geçmişten uzaklaşacağız. Yenilikleri hayatımıza katacağız. Venüs Terazi burcunda olunca aşk konusu da gündemde oluyor. Aşk konusu gökyüzünün odağı olacak. Aşkta daha ılımlı, daha adil, daha anlayışlı olmaya başlayacağız. Kırık kalpler daha kolay tamir edilecek. Planetlerin bu hafta detaylı etkilerini önceki videoda paylaşmıştım. Oradan izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili sormak istediğiniz konularla ilgili de astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Biliyorsunuz yıllık doğum haritası analizinin kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Videolardaki gibi teknik terim kullanmıyorum.
İstediğiniz dilde doğum haritası analizi için mail atabilirsiniz. Şimdi 16-22 Ağustos arasındaki gökyüzü transitlerinin gün gün burçlara etkilerini paylaşacağım. Dolunayın burçlara etkilerini detaylarıyla anlatacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar, bu videoda 16-22 Ağustos haftasına gün gün bakacağız. Dolunayın burcunuza etkilerini de detaylı anlatacağım. Planetlerin detaylı yorumlarını önceki videoda görebilirsiniz. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Hafta başında uzun yolculuklar yapacaksınız. Uzun zamandır planladığınız uzun yolculuk konularını tamamlayabilirsiniz. Venüs'ün de etkisiyle hafta başında daha duygusal olabilirsiniz. Partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapmak için hafta başı çok güzel enerjiler var. Birlikte uzun yolculuklar yapabilir, romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler hafta başında eğitimle ilgili konuları toparlayacaksınız, rahatlayacaksınız. Eğitimle ilgili konularda hafta boyunca başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgili beklediğiniz sonuçları da hafta başında alabilirsiniz. Eğitimle ilgili işi olanlar hafta başında daha fazla para da kazanabilirsiniz. Yurt dışından beklediğiniz haberleri de yine hafta başında alabilirsiniz. Eğitimle ilgili, yurt dışı ile bağlantılı konularda beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Hafta ortasında işle ilgili konuları toparlayacaksınız. Son 6 aydır işle ilgili karşınıza çıkan konuları muhakeme edeceksiniz. Eskiden yarım kalmış konuları toparlamak daha kolay olacak. Özellikle işinizle ilgili sosyal mecralar, sosyal alanlarla ilgili konuları toparlamak daha kolay olacak. Sağlık sektörü, kamu sektörü ve hizmet sektöründen beklediğiniz işle ilgili haberleri de hafta ortasında alabilirsiniz. Hafta sonunda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan da yapabilirsiniz. Hafta sonunda gerçekleşecek dolunay, geçen ay bir türlü toparlayamadığınız konuları karşınıza tekrar çıkartacak. Sizin sosyal mecralarla olan işlerinizde düzen kurmanızı ve bu işlerinizi toparlamanızı sağlayacak. Sosyal mecralardaki ilişkilerinizde düzen kurmanızı sağlayacak. Sosyal alanlarla ilgili planlarınızı tamamlamanızı sağlayacak. Uzun zamandır hayvanlarla ilgili ertelediğiniz konuları da hafta sonunda tamamlayacaksınız. Dolunayın etkisiyle arkadaşlarınızla ilgili konularda da daha duygusal olacaksınız. Arkadaşlarınızla aranızdaki sorunları konuşup çözümleyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi daha fazla muhakeme edeceksiniz. Belki özür dilemeniz gereken konularda açık sözlü olacak ve özür dileyeceksiniz. Belki affetmeniz gereken konularda daha affedici olacaksınız. Arkadaşlarınızın sağlığıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Bununla ilgili haberler de alabilirsiniz. Bununla ilgili sonuçlanma haberlerini de alabilirsiniz. Uzun zamandır ertelediğiniz arkadaşlarınızla ilgili planlarınızı da hafta sonunda gerçekleştirebilirsiniz. Haftanın son gününde çok fazla duygusal olacaksınız. Duygu patlamaları yaşayabilirsiniz. Bu arkadaşlarınızla ilgili konular nedeniyle olabilir. Sağlık konuları nedeniyle olabilir. Duygularınızı kontrol etmek biraz zor olacak. Haftanın son gününde yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygusallığı kendi içinizde yaşamak da isteyebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, boğa burcu olanlar, bu videoda 16-22 Ağustos haftasına gün gün bakacağız. Dolunay'ın burcunuza etkisinde detaylı anlatacağım. Planetlerin detaylı yorumlarını ve uzun vadeli etkilerini önceki videoda izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Hafta başında borç alacak konularıyla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Borç alacak, banka işlemleriyle ilgili konuları toparlayacaksınız. Hafta başında işinizle ilgili olabilir, çocuklarınızla ilgili olabilir.
Bazı imzalar atacaksınız. Son aylarda eksik kalan konuları artık sonuçlandıracaksınız. Hafta ortasında uzun zamandır planladığınız uzun yolculuklara çıkabilirsiniz. Uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Bu çocuklarınızla ilgili olabilir. Ailenizle birlikte uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda beklediğiniz haberleri hafta ortasında alabilirsiniz. Eğitimle ilgili işlerinizden haber bekliyorsanız bu konular nedeniyle hafta ortasında uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Birçok konuyu bu yolculuklarda tamamlayacaksınız, toparlayacaksınız. Eğitimle ilgili sınavlarınız varsa hafta ortasında bunlarda başarılı olabilirsiniz. Eğitim konularında kendinizi güçlü de hissedeceksiniz. Yurt dışı ile ilgili işiniz varsa, şehir dışı ile ilgili işiniz varsa bunlarla ilgili de hafta ortasında beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Geçen ay sonuçlandıramadığınız konuları artık netleştireceksiniz. Son aylarda işlerinizle ilgili sürekli aniden karşınıza çıkan yenilikler oldu. Bunları anlamak bazen zor oldu. Bunları kabullenmek bazen zor oldu. Ancak hızlı çözümler de ürettiniz. Siz pratik düşünen birisiniz. Transitte Uranüs'ün burcunuzda olması pratik olma özelliğinizi daha da artırdı diyebilirim. Bu yüzden işinizle veya diğer konularla ilgili ani gelişen konulara hemen çözüm üretebiliyorsunuz. Sorunlarla karşılaştığınızda bunu düşünün bence. Önümüzdeki 5 sene daha pratik çözümler üretmek sizin işiniz olacak. Hafta sonunda gerçekleşecek dolunayın etkisiyle son aylarda işinizle ilgili beklediğiniz sonuçları artık alacaksınız. Geçen ay tamamlanacak dediğiniz konular eksik kalmıştı belki. Bu hafta bunları tamamlayacaksınız. Son aylarda sizi gergin yapan iş konuları da artık geride kalacak. Hafta sonunda işle yoğun olacaksınız. İş görüşmeleri için hafta sonuna randevu verebilirsiniz. Kendinizi güçlü hissedeceğiniz için iş görüşmelerinde de başarılı olacaksınız. Geçen ay sonunda tamamlanması beklenen eğitim konuları da bu hafta tamamlanacak. Son aylarda sizi bunaltan konular artık netleşecek ve geride kalacak. Şimdi bu konuları toparlama süreci başlayacak. Hafta sonunda işinizle ilgili ve eğitim hayatınızla ilgili duygusal zamanlarda yaşayabilirsiniz. Haftanın son gününde artık derin bir nefes alacaksınız. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla vakit de geçirebilirsiniz. Sosyal mecralarda işlerinizde varsa, sosyal alanlarda işlerinizde varsa bunlarla ilgili konuları da haftanın son gününde sonuçlandırabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar bu videoda 16-22 Ağustos haftasına gün gün bakacağız. Dolunayın burcunuza etkisini detaylı anlatacağım. Planetlerin detaylı yorumlarını, uzun vadeli etkilerini önceki videoda anlattım. Oradan izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Hafta başında çok fazla ikili görüşmeler yapacaksınız. Bu işinizle ilgili olabilir, duygusal hayatınızla ilgili olabilir. İlişkilerinizde bazı konuları toparlayacaksınız ve sonuçlandıracaksınız. Eşinizle ilgili konuları sonuçlandıracaksınız. Evlilik kararı alabilirsiniz. Evlilik organizasyonunuzu yapabilirsiniz. Evliliğinizi daha fazla sorgulayabilir ve bazı kararlar da alabilirsiniz. Evliliğinizle ilgili köklü değişimleri de hafta başında tamamlayabilirsiniz. Ev taşıma, ev alma, ev satma, büyük tamiratlar yapmak için hafta başı uygun olacak. Başka şehre, başka ülkeye taşınma planlarınızı da hafta başında tamamlayabilirsiniz. Hafta ortasında kardeşlerinizle ilgili bazı harcamalar yapabilirsiniz. Evinizle ilgili konularda da harcamalar yapabilirsiniz. Hafta başında, hafta ortasında finansal olarak biraz zorlanacaksınız. Gereksiz harcamalar çok fazla yapabilirsiniz. Uzun zamandır sizi bunaltan borçlarınıza hafta ortasında da daha kolay çözümler üretebilirsiniz. Hafta ortasında evinizle ilgili konularda da bazı imzalar atabilirsiniz. Bu banka işlemleriyle ilgili olabilir. Bazı sözleşmelerle ilgili de olabilir.
Hafta ortasında ebeveynlerinizle ilgili harcamalar da yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizin sağlık konuları da gündemimizde. Bununla ilgili sonuçları da alabilirsiniz. Sene başından beri eğitim konuları çok fazla gündemimizdeydi. Bazen bu sizi gergin yaptı, bazen başarılı oldunuz. Geçen ay bu konuları sonuçlandırmaya çalıştınız ancak eksik kalan kısımlar oldu. Bu hafta bunları tamamlayacaksınız. Eğitimle ilgili konuları hafta sonunda netleştirmek daha kolay olacak. Eğitimle ilgili konularda hafta sonu duygusal zamanlarda yaşayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işi olanlar, şehir dışı ile ilgili işi olanlar, bu işlerinizle ilgili geçen ay eksik kalan kısımları bu hafta tamamlayacaksınız. Bu işlerinizle ilgili artık daha net olacaksınız. İşlerinizle ilgili mekan değişikliği de yapabilirsiniz. Uzun zamandır ertelediğiniz uzun yolculuklara da çıkabilirsiniz. Uzak yerlere yapacağınız seyahatleri de tamamlayabilirsiniz. Yurt dışından veya uzak yerlerden beklediğiniz haberleri de hafta sonunda alabilirsiniz. Eğitimle ilgili, yurt dışı ile bağlantılı, şehir dışı ile bağlantılı konularda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Sizden uzaktaki partnerinizle ilgili de bazı konular sonuçlanacak. Bu konuda duygusal olarak da yoğun olabilirsiniz. Duygu patlamaları da yaşayabilirsiniz. Haftanın son gününde işle yoğun olacaksınız. İşlerinizle ilgili birçok konuyu toparlayacaksınız. İşle ilgili görüşmeleriniz için pazartesiye randevu verebilirsiniz. Haftanın son gününde duygu yoğunluğu fazla olacak. Duygu ve mantık karmaşası da yaşayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yengeç burcu olanlar, bu videoda 16-22 Ağustos haftasına gün gün bakacağız. Dolunay'ın burcunuza etkileri detaylı anlatacağım. Planetlerin detaylı yorumlarını önceki videoda paylaştım. Oradan izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Hafta başında sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Kalça kısımlarına dikkat etmelisiniz. Karaciğeri zorlayacak konulardan uzak kalmanızda fayda var. Hafta başında sağlık konularıyla ilgili beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Kardeşinizin veya akrabalarınızdan birinin sağlığıyla ilgili haberleri ve sonuçları da alabilirsiniz. Hafta ortasında ikili görüşmelerle yoğun olacaksınız. Uzun zamandır ertelediğiniz görüşmeleri yapabilirsiniz. Bu görüşmelerden bazı sonuçlar çıkacak. Özellikle iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla ilgili ertelediğiniz görüşmeleri yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili olumlu sonuçları da alabilirsiniz. İş veya özel ilişkinizle ilgili finans konularında sonuçları da alabilirsiniz. Ortaklık veya evlilikle ilgili hukuksal konularda beklediğiniz sonuçları da hafta ortasında alabilirsiniz. Hafta sonunda banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Alacak verecek konularını toparlamaya çalışacaksınız. Geçen ay bitmesi gereken ama eksik kalan borç konularını toparlayacaksınız. Kredi borcunuzu kapatabilirsiniz. Banka işlemleriyle ilgili bazı konuları da sonuçlandırabilirsiniz. Daha önceden yaptığınız yatırımlarla ilgili eksik kalan evrakları da toparlayabilirsiniz. İmzalanması gereken konuları da imzalayabilirsiniz. Finans konuları sizi psikolojik olarak da etkileyebilir, gergin yapabilir. Sakin kalırsanız kolay çözümler üretebilirsiniz. Haftanın son gününde eğitimle ilgili konuları toparlayacaksınız ve sonuçlandıracaksınız. Haftanın son gününde uzaktaki partnerinizle ilgili haber de alabilirsiniz. Duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Duygu patlamaları da yaşayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar, bu videoda 16-22 Ağustos haftasına gün gün bakacağız. Dolunay'ın burcunuza etkisinde detaylı anlatacağım. Planetlerin detaylı yorumlarını önceki videoda izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Hafta başında aşk konusu gündemimizde olacak.
aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alacaksınız. Son aylarda mutlu olduysanız olumlu kararlar alacaksınız. Mutsuz olduysanız olumsuz kararlar alabilirsiniz. Aşk ilişkinizle ilgili artık daha net olacaksınız. Eski aşk konuları da karşınıza çıkabilir. Bunlarla ilgili de yine net kararlar alacaksınız. Hafta başında çocuklarla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Çocukların duygusal hayatıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Çocukların duygusal hayatıyla ilgili bazı sonuçlar olacak. Onların yanında olacaksınız. Çocuklarla ilgili para konularında olumlu gelişmeler de karşınıza çıkabilir. Çocuklarla ilgili iş yapıyorsanız bunlarla ilgili olumlu para konularını hafta başında daha fazla konuşabilirsiniz. Hafta ortasında sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Psikolojinize ve sağlığınıza iyi gelecek konulara odaklanmalısınız. Eski sağlık konuları da gündeme gelebilir. Bunları artık sonuçlandıracaksınız. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Bunlarla ilgili sonuçları alabilirsiniz. İşle ilgili veya eğitim konularıyla ilgili ise bu sonuçlarla birlikte yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Hafta sonunda dolunay gerçekleşecek. Kova burcunda dolunay gerçekleşecek. Bu sizin için çok önemli bir dolunay olacak. Özellikle ilişkilerinizde artık her şeyi toparlamaya çalışacaksınız. İlişkilerinizde bitişler ve başlangıçlar olacak. Mutlu giden ilişkinizde mutlu son olacak. Mutsuz giden ilişkinizde aniden ayrılık kararı alabilirsiniz. Geçen ay sonunda ilişkilerinizle ilgili bazı kararlar almıştınız ancak uygulamak zor oldu ya da bazı sonuçları ertelediniz. Şimdi daha net olacaksınız. Kararlarınızda net olacaksınız. Daha kolay uygulayacaksınız. Ortak işlerinizle ilgili de artık daha net olacaksınız. Ayrılık ya da devam kararı alacaksınız. Ortak işlerinizle ilgili bazı sonuçları da alabilirsiniz. Evlilik planı olanlar hafta sonunda organizasyonlarınızı da yapabilirsiniz. Hafta sonunda duygusal olarak da çok yoğun olacaksınız. Hem Güneş burcunuzda son derecelerinde olacak, hem Dolunay son derecelerde gerçekleşecek. Ay ve Jüpiter kavuşumu da burcunuzun tam karşısında olacak. Yani duygu patlamaları çok olacak. Duygularınızı ifade etmek bazen size veya çevrenizdekilere zarar verebilir. Yoğun duygularınızı aktaracak bir yöntem bulmanızda fayda var. Bu olumlu duygular olsa da abartacağınız için sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Kontrol etmek zor olabilir. Haftanın son gününde içinizin daraldığını, içinizin sıkıştığını daha fazla hissedebilirsiniz. 1-2 gün sürüp geçecek diye de düşünebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar. Bu videoda 16-22 Ağustos haftasına gün gün bakacağız. Dolunay'ın burcunuza etkisinde detaylı anlatacağım. Planetlerin detaylı yorumlarını önceki videoda izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Hafta başında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evinizde, ailenizle vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizle vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Evinizle ilgili konuları hızla toparlayacaksınız. Ev taşıma, evde tadilatlar yapma işlemlerinizi de hafta başında kolayca yapabilirsiniz. Başka ülke, başka şehre taşınma planlarınızla ilgili gelişmeler de karşınıza çıkabilir. Bunlarla ilgili konuları da toparlayabilirsiniz. Hafta başında uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Evinizden uzaklaşarak seyahatlerde yapabilirsiniz. Hafta başında ebeveynlerinizle ilgili konuları toparlayacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili bazı ve ani bir gelişme de olabilir. Hafta ortasında aşk hayatınızda bazı konuları artık sonuçlandıracaksınız. Son aylarda gizli kapaklı aşk konuları hep gündemimizdeydi. Ya sizin ya da partnerinizin gizemli tavırları hafta ortasında ortaya çıkabilir.
Bu da net kararlar almanıza neden olabilir. Hafta ortasını çocuklarla daha fazla zaman geçireceksiniz. Onların eğitimleriyle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Son aylarda çocukların eğitimleriyle ilgili gizli kalmış konular tamamlanacak. Bu konuları toparlayacaksınız. Hafta ortasında çocuklarla ilgili işleri olanlar daha yoğun olacaksınız. Bu konularda görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Daha önceden gündeminizde olan konuları toparlamak kolay olacak. Bu işlerinizden bu hafta daha fazla para da kazanabilirsiniz. Hafta sonunda sağlık konuları çok fazla gündemimizde olacak. Sene başından beri sağlık konularını sürekli konuştunuz, sürekli görüştünüz. Sürekli kendi sağlığınızı sorguladınız. Bununla ilgili sürekli araştırmalar yaptınız. Satürn sizi sağlık konusunda eğitmeye çalıştı. Hala da eğitmeye çalışıyor. Sizin sağlık konusundaki titizliğinizin farkında. Bu yüzden sağlık konusuyla ilgili siz ne öğrenebilirsiniz? Kendi sağlığınızla ilgili nasıl bir tecrübe kazanmalısınız? Bunları bu hafta daha fazla düşüneceksiniz. Satürn insanları zorlayarak, bir şeyleri göstererek, bir şeyleri anlatarak öğretir. İşaretleri görüp görmediğinizi ve bundan bir şeyler öğrenip öğrenmediğinizde sürekli sorgular, sınav yapar. Sizin de sağlık konusunu nasıl algıladığınızı, bundan nasıl dersler çıkarttığınızı görmeye çalışıyor. Neler öğrendiniz, neler öğrenmediniz, buna göre sizi sürekli Satürn sınıyor. Jüpiter de sene başından beri sağlık konusunda size ne kadar şanslı olduğunuzu anlatmaya çalışıyor. Bunun farkında olmanızı çalışıyor. Eğer siz bunun farkında olursanız psikolojiniz daha iyi olacaktır. Psikolojiniz iyi olursa Satürn'ün sınavlarından başarıyla çıkabilirsiniz. Çünkü Jüpiter öğrenme gücünü de size veriyor. Satürn'ün size öğretmeye çalıştıklarını daha hızlı ve pratik olarak öğrenmenize Jüpiter yardımcı oluyor. Satürn'ün size öğretmeye çalıştıklarını size göstermeye çalışıyor. Jüpiter aynı zamanda konuların abartılması da demektir. Siz sene başından beri sağlık konularını biraz abarttınız. Bir konuyu abartırsanız çözüm bulmak zorlaşır. Ondan ders çıkartmak zorlaşır. Eğer sağlık konularını abartmazsanız Jüpiter size hızlı ve pratik çözümler sunacaktır. Satürn ve Jüpiter Kova burcunda olduğu için sağlık konularına çözüm yaratmak için mistik konulardan destek alabilirsiniz. Hem Jüpiter hem Kova burcu bunu çok fazla destekliyor. Satürn ise mantıklı olmanızı söylüyor. Sağlık konusunda sizi karamsarlığa, kuşkuya düşürüyor. Sürekli sağlık konusunda kötümser hayaller kurmanıza neden oluyor. Sağlık konusunda en kötüsünü düşünmenize neden oluyor. Bunlar da sizin sağlıkla ilgili psikolojinizi çok etkiliyor. Çözüm konusundaki kararlarınızı çok etkiliyor. Siz zaten detayları çok düşünen birisiniz. Satürn her detayla sizin kafanızda karamsar düşünceleri de besliyor. Aslında şanslı olduğunuz bir nokta da Satürn'ün Kova burcunda olması. Yani yenilikçi, mistik konulardan destek alan, gelecekten beslenen, pratik düşünüp pratik çözümler üreten bir burçta olması sizin için aslında şanslı bir durum. Konuyu biraz uzattım ama gerçekten sağlık konusu önemli. Gerçekten sizin buna çözüm üretmeniz için detayları bilmeniz önemli. Geçen ay sonunda bu konuda bazı kararlar almak istemişsiniz ancak netleştiremediyseniz bu hafta bunları düşüneceksiniz ve bazı kararlar alacaksınız. Şanslı olduğunuzu görmelisiniz. Satürn'ün karamsar, kuşkucu, kötümser yönlerinin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Satürn psikolojinizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Hafta sonundaki dolunay psikolojinizi, duygularınızı çok etkileyecek. Buna da hazır olun. Duygu patlamaları yaşayabilirsiniz. Kendinize veya çevrenizdekilere zarar da verebilirsiniz. Hafta sonunda sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Bu eğitimle ilgili olabilir, işinizle ilgili olabilir. Bu sonuçlarla birlikte yeni bir düzen kurmaya da başlayacaksınız. Haftanın son gününde ikili görüşmeler yapacaksınız. Duygusal zamanlar çok fazla yaşayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz.
burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar, bu videoda 16-22 Ağustos haftasına gün gün bakacağız. Dolunay'ın burcunuza etkisini de detaylı anlatacağım. Planetlerin detaylı yorumlarını önceki videoda izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu hafta Mars ve Merkür sizi biraz gergin yapabilir, depresif durumlar olabilir. Venüs ise bu hafta sizi daha duygusal ve duyarlı yapacak. Ruhsal olarak biraz yorgun olacaksınız ancak duygusal hayatınızda bu yoğunluğu atacaksınız. Hafta başında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle görüşmek için planlar yapabilirsiniz. Onlarla olan ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Bazı konuları toparlayacaksınız. Onlarla ilgili bazı konuların sonuçlandığını da görebilirsiniz. İletişimle, medyayla, lojistikle, pazarlamayla ilgili konularda haberler bekliyorsanız bu haberleri hafta başında da alabilirsiniz. Hafta ortasında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evde ailenizle vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Ev taşıma, evde tadilatlar yapma, evle ilgili değişiklikler yapmak için hafta ortası uygun olacak. Başka ülke, başka şehre taşınma konusu gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Ancak bunlarla ilgili planlarınızı daha sonra tamamlayabilirsiniz. Hafta ortasında ebeveynlerinizle ilgili bazı konuları tamamlayacaksınız. Ebeveynlerinizin sağlık konularıyla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Hafta ortasında partnerinizle romantik zamanlar geçirmek için plan yapabilirsiniz. Ancak bazı gizli kapaklı konularla karşılaşabilirsiniz. Gizemli durumlar olabilir. Bazı sırlar açığa çıkabilir. Sene başından beri aşk konuları gündemimizdeydi. Aniden başlayan aşk konusu, aniden biten aşk konusu sizi biraz gergin ve şaşkın yaptı diyebilirim. Siz zaten aşk insanısınız. Aşkla ilgili hep siz başkalarını sınarsınız. Şıp sevdi olmanız nedeniyle aşk ilişkinizde karşınızdaki kişiyi sınarsınız. Ama bu sene sizin sınav seneniz. Artık siz sınanacaksınız. Sene başından beri bunun farkındasınız. Sanki geçmişte yaşadıklarınızın karşılığını yaşıyor gibisiniz. Sanki daha önce karşınızdaki kişilere yaşattıklarınızın benzerlerini şimdi siz yaşıyorsunuz. Aşkla ve aşk ilişkinizle bir sınav halindesiniz. Aşkta kuşkular içindesiniz. Aşkta karamsarlıklar içindesiniz. Aşkta sürekli şüpheler içindesiniz. Sürekli bir sorgulama içindesiniz. Kendi kendinizi sorgular haldesiniz. Bu düşünceler nedeniyle de hemen başka araçlar içine giriyorsunuz. Ama bir aşk ilişkisinde bir şey öğrenmeniz gerekiyorsa bunu öğrenmeden başka aşk ilişkisine geçerseniz aynı sorun katlanarak karşınıza çıkacaktır. Öğrenmeniz gerekenleri var olan ilişkide öğrenmeye çalışın. Sene başından beri aşkla sınandınız ama bir yandan da karşınıza çok fazla seçenek çıktı. Sizin gibi aşka aşık biri için seçenekleri değerlendirmek kaçınılmaz. Her fırsatı değerlendirmeye çalışırken de sınav halinde olduğunuzu unutabilirsiniz. Bu da büyük sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Geçen ay sonunda aşkla ilgili bazı konuların artık farkına vardınız. Yaptığınız hataların, yaptığınız doğru hareketlerin, şanslı olduğunuz alanların, aldığınız derslerin, son bir aydır bunları düşündünüz. Umarım düşündünüz. Bu hafta dersler almış olarak aşk konusunda, aşk ilişkinizle ilgili net kararlar alacaksınız. Duygusal olarak kararlar alabilirsiniz ancak çıkardığınız derslerin mantığı da kulaklarınızda küpe olarak kalacak diye düşünüyorum. Venüs'ün, dolunayın etkileriyle bu hafta aşka doyacaksınız, duygusallığa doyacaksınız. Bu duyguları biraz abartabilirsiniz. Eşinizle veya partnerinizle birlikte bu duygusal zamanların tadını da çıkartabilirsiniz. Romantik planlar da yapabilirsiniz. Sene başından beri çocuklarla ilgili konularda karşınıza çıkan yenilikler oldu. Bunları anlamaya çalıştınız, bunları öğrenmeye çalıştınız. Geçen ay sonunda çocuklarla ilgili bazı konuları toparlamaya çalıştınız. Ancak eksik kalan konular oldu. Bu hafta çocuklarla ilgili konuları artık sonuçlandıracaksınız. Sahne sanatlarıyla da ilgileniyorsanız sanatla,
Çocuklarla ilgili işleriniz varsa bu hafta bunları da toparlayacaksınız. Bu alanlarda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Haftanın son gününde sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. 5 duyu organı ile ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu kısa süreli bir sorun olacak gibi görünüyor. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar, bu videoda 16-22 Ağustos haftasına gün gün bakacağız. Dolunay'ın burcunuza etkilerini detaylı anlatacağım. Planetlerin detaylı yorumlarını önceki videoda izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Haftaya parayla ilgili güzel haberler alarak başlayacaksınız. Hafta başında parasal konular gündeminizde olacak. Olumlu para konularını konuşacaksınız. Sosyal mecralardaki işlerinizle ilgili olabilir, sosyal alanlardaki işlerinizle ilgili olabilir, kamudan veya hizmet sektörüyle ilgili olabilir. Bunlarla ilgili beklediğiniz paralar elinize geçebilir. Elinize geçecek parayla ufak veya büyük yatırımlar yapabilirsiniz. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Onlarla ilgili geçmişte yarım kalmış konuları hafta ortasında sonuçlandıracaksınız. İşlerinizle ilgili olabilir, sosyal mecralarla ilgili olabilir, teknolojik alet ve sistemlerle ilgili planlarınızı tamamlamak bu hafta kolay olacak. Son aylarda, son haftalarda evinizle ilgili değişiklikleri tamamlayamadıysanız hafta sonunda bunları tamamlamak kolay olacak. Ev taşımak, evde tadilatlar yapmak için hafta sonu uygun olacak. Ev taşıma konusunda aniden karar verip aniden de uygulayabilirsiniz. Uzun zamandır planladığınız yolculuklara hafta sonu da çıkabilirsiniz. Bu işinizle ilgili bir yolculukta olabilir. Sene başından beri eşinizle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıktı. Bu konuları bazen kabullenmek zor oldu. Bazen aniden karşınıza çıkan konular oldu. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Bunları artık daha kolay kabulleneceksiniz. Hafta sonunda eşinizle birlikte uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Eşinizle birlikte veya partnerinizle birlikte sosyal ortamlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Sene başından beri aşk ilişkinizle ilgili sürekli ani gelişmeler yaşadınız. Bazen ani bitişler yaşadınız. Bazen ani başlangıçlar yaşadınız. Evlilik kararı alıp uygulayamadınız. Geçen ay evlilik organizasyonlarınızı yapacaktınız belki. Eğer yapamadıysanız bu hafta artık bu konuyu tamamlayacaksınız. Evlilik planınız varsa hafta sonunda organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Organizasyonlarınızda ani değişiklikler de söz konusu olabilir. Buna da hazır olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Yeni bir hayata başlangıç yapabilirsiniz. Sene başından beri ebeveynlerinizle ilgili karşınıza çıkan yenilikleri de bu hafta kabullenmek daha kolay olacak. Ebeveynlerinizle ilgili bazı konuları da toparlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, İş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yay burcu olanlar, bu videoda 16-22 Ağustos haftasına gün gün bakacağız. Dolunay'ın burcunuza etkisinde detaylı anlatacağım. Planetlerin detaylı yorumlarını ve uzun vadeli etkilerini önceki videoda izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Hafta başında enerjiniz çok yüksek olacak. Bunu iyi değerlendirmelisiniz. Özellikle işle ilgili görüşmeler için hafta başı iyi olacak. Görüşmelerden başarıyla çıkabilirsiniz. Uzun zamandır tamamlamaya çalıştığınız konuları da artık sonuçlandıracaksınız. Hafta başında aşk da kapınızı çalabilir. Yeni aşk arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında yeni biriyle tanışabilirsiniz. Hafta başında enerjiniz yüksek olacağı için onu etkilemek de kolay olacak. Hafta başında uzak yerlerle ilgili işlerinizi de toparlayacaksınız. İşlerinizle ilgili uzun yolculuklar da yapabilirsiniz.
Eğitimle ilgili konuları da hafta başında toparlamak kolay olacak. Bu alanlardaki işlerinizle ilgili, eğitimlerinizle ilgili artık daha net kararlar alacak ve uygulayacaksınız. Sınavlarınız varsa hafta boyunca bunlarda başarılı olacaksınız. Hafta ortasında parasal olarak güzel haberler alacaksınız. Eskiden yarım kalmış para konuları sonuçlanacak. Beklediğiniz paralar elinize geçecek. Parayla ilgili kafanız daha net olacak. Hafta sonunda kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Sene başından beri kardeşlerinizle ilişkinizde bazen sınandınız, bazen ani konularla karşılaştınız. Onlarla olan ilişkinizden çok şey öğrendiniz. Onlara çok şey öğrettiniz. Bu hafta bunları daha fazla muhakeme edeceksiniz. Kardeşlerinizle olan ilişkilerinizdeki konuları toparlayacaksınız. Bazı sonuçlarla karşılaşacaksınız. Hafta sonunda kardeşlerinizle ilgili beklenmedik sonuçları da görebilirsiniz. Sene başından beri akraba ilişkilerinizde yenilikler karşınıza çıktı. Akrabalarınızla ilişkilerinizi gözden geçirmek zorunda kaldınız. Akrabalarınızdan bazılarının sizin hayatınızdan gittiğine şahit oldunuz. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Bunları kabullenmeye başlayacaksınız. Bu sene ve önümüzdeki sene tutulmalar sizi büyük değişimlere zorluyor. Ya bunları gerçekleştirdiniz ya da gerçekleştirmeye devam ediyorsunuz. 4 Aralık 2021'deki güneş tutulmasıyla birlikte artık taşlar yerine oturacak. Yeni hayatınızın, yeniliklerin tadını çıkarmaya başlayacaksınız. Haftanın son gününde evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evinizin veya eşinizle ilgili planlar yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar geçirebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar, bu videoda 16-22 Ağustos haftasına gün gün bakacağız. Dolunay'ın burcunuzu etkilerinde detaylı anlatacağım. Planetlerin detaylı yorumlarını önceki videoda izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Haftaya işinizle ilgili güzel haberler alarak başlayacaksınız. Özellikle de işinizle ilgili para konularında olumlu ve güzel bir başlangıç yapacaksınız. Hafta başında geçmişi sorgulayarak geçireceksiniz. Bunu biraz abartabilirsiniz. Geçmişin geçmişte kaldığını artık kabullenirseniz yenilikleri daha kolay hayatınıza katabilirsiniz. Hafta başında mistik konularla ilgilenmek daha kolay olacak. Bunlardan bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bunlarla ilgili eğitimler de alabilirsiniz. Bu hafta eğitim konuları gündeminizde olacak. Bunu sadece okul olarak düşünmeyin. Hayattan alacağınız eğitimler olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü Eylül sonuna kadar hem eğitim konuları hem de hayattan alacağınız dersler çok fazla olacak. Hafta ortasında kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Duygularınızı daha iyi algılayacaksınız. Kendinizi daha net göreceksiniz. Hayatınızla ilgili gelişmeleri daha net göreceksiniz. İşle ilgili görüşmeler için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. Bu görüşmelerde başarılı olacaksınız. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, şehir dışı ile ilgili işleriniz varsa bunlarla ilgili beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Bazı konuları toparlayacaksınız. Bunlarla ilgili beklediğiniz paraları da alabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar, bunlarla ilgili beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Eğitimle ilgili konuları artık toparlayacaksınız. Sene başından beri para konularında yenilikler karşınıza çıktı. Yeni para kazanma yöntemleri karşınıza çıktı. Bazen beklenmedik anlarda bunlarla karşılaştınız. Bunları anlamaya çalıştınız. Devam eder mi, devam etmez mi diye sorguladınız. Çünkü aniden para girişleri oldu. Aniden para kaynağı yok oldu. Bu sene sonuna kadar parayla ilgili şanslı olacaksınız. Yine beklenmedik anda karşınıza çıkacak ama olumlu para gelişleri aniden de olsa hep olacak. Sene başından beri yeni yatırım konularıyla ilgilenmek zorunda kaldınız. Ufak yatırımlar da olabilir.
Büyük yatırımlar da olabilir. Bu konuları bu hafta toparlayacaksınız. Bunlarla ilgili konuları sonuçlandıracaksınız. Ekim ortasından itibaren bu yatırımlardan daha fazla para kazanabilirsiniz. Yemek sektöründen, finans sektöründen, estetik ve güzellikle ilgili sektörlerden, gayrimenkul sektöründen haber bekliyorsanız bunlarla ilgili haberleri bu hafta alabilirsiniz. Bu konulardaki planlarınızı hafta sonunda sonuçlandırabilirsiniz. Haftanın son günlerinde kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Onların hayatındaki bazı sonuçların haberlerini de alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar, bu videoda 16-22 Ağustos haftasına gün gün bakacağız. Dolunay'ın burcunuza etkisini de detaylı anlatacağım. Planetlerin detaylı yorumlarını önceki videoda izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Son bir senenin yorgunu sizsiniz. Hayatınızın hemen her alanında, hayatınızda bir sınav halindesiniz. Hayatınızı düzenlemeniz için Satürn sizi zorluyor. Disiplinli olmanız için Satürn sizi zorluyor. Bu zorlukları bu sene çok fazla anlamadınız belki ama 2022 senesinde biraz fazla zorlanacaksınız. Değişim yapmak istediğiniz konularla ilgili şimdiden hayal kurmaya da başlayın. Bu sene Jüpiter de burcunuzda ilerliyor. Bu yüzden Satürn'ün etkilerini biraz daha şanslı olarak hissedebiliyorsunuz. Hayat sizi eğitirken şanslı olduğunuzda bilerek eğitiliyorsunuz. Krizleri fırsatlara çevirmeniz için bu sene karşınıza daha fazla fırsat çıktı diyebilirim. Umarım bunları gördünüz. Çünkü bu sene sonuna kadar bunun farkına varın. Şanslı olduğunuz alanların kıymetini bilin. Geçen ay sonunda 11 Şubat'tan beri karşınıza çıkan yenilikleri kabullenmeye çalışacaksınız demiştim. Bir aydır sene başından beri yaşadıklarınızı düşünüyorsunuz. Bunlarla ilgili bazı kararlar almaya çalışıyorsunuz. Karşınıza çıkan yenilikleri bu haftada muhakeme edeceksiniz ve kabullenmeye çalışacaksınız. Hafta başında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Sosyal mecralarda işleriniz varsa bunlarla ilgili konuları daha kolay toparlayabileceksiniz. Arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. Hafta başında arkadaşlarınızla ilgili bazı konuların sonuçlandığına da şahit olacaksınız. Hafta ortasında enerjiniz biraz düşük olabilir. Biraz karamsar bir havada olabilirsiniz. Son zamanlarda borç alacak ve finans konuları sizi biraz gergin yapmış olabilir. Hafta ortasında bunun muhakemesini de yapabilirsiniz. Hafta ortasında gayrimenkul, inşaat, yatırım alanlarıyla ilgili işlerinizde de bazı konuları toparlayacaksınız. Yaklaşan dolunayın da etkisiyle hafta ortasında duygusal olarak da çok yoğun olacaksınız. Duygularınızı kontrol etmek biraz zor olabilir. Haftanın sonunda hayatınızdaki hemen her konuyu düşünerek ve bazı sonuçlar çıkartacaksınız. Bu sonuçlarla birlikte hayatınızda düzenleyeceksiniz. Eğitim hayatınızda artık net kararlar alacaksınız. Eşinizle ilgili konularda net kararlar alacaksınız. Finansla ilgili konularda net kararlar alacaksınız. Kendinizle daha fazla bir arada kalacaksınız. Duygularınızı, hissettiklerinizi hafta ortasında biraz sorgulayacaksınız. Evlilik planı olanlar hafta sonunda organizasyonlarınızı yapabilirsiniz ve yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Hafta sonunda enerjiniz yüksek olacak. Kendinizi güçlü de hissedeceksiniz. İş görüşmeleri için hafta sonuna randevu verebilirsiniz. Enerjiniz yüksek olacağı için görüşmelere daha iyi odaklanacaksınız. Dolunayın etkisiyle hafta sonunda hayatınızdaki birçok konuyu toparlayacaksınız. Haftanın son gününde de parasal konularla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Finansal olarak sizi zorlayan konulara çözüm üreteceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar. Bu videoda 16-22 Ağustos haftasına gün gün bakacağız. Dolunayın burcunuzu etkilerini detaylı anlatacağım. Planetlerin detaylı yorumlarını önceki videoda izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Bu hafta sizin için zor bir hafta olabilir. Hem Mars hem Merkür hem Dolunay ruhsal olarak sizi biraz gergin yapabilir, yorabilir. Şimdiden buna hazır olun. Zaten Güneş Aslan burcunda, bu da sizi psikolojik ve sağlıkla ilgili etkiliyor. Bu hafta kendinize daha fazla dikkat etmelisiniz. Kendi benliğiniz bu hafta her şeyden daha önemli olacak. Bunun bilincinde olmalısınız. Hafta başında işi olanlar işle yoğun olacaksınız. İşle ilgili ikili görüşmeler yapacaksınız. İşle ilgili konuları daha kolay toparlayacaksınız. İşlerinizde başarılı olacaksınız. İşinizle ilgili beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. İşi olmayanlar iş başvurusu yapmak için, işle ilgili görüşmeler yapmak için hafta başı uygun olacak. Bunu değerlendirmelisiniz. Yeni işle ilgili beklenmedik konularda karşınıza çıkabilir. Farklı alanlarda, işlerde karşınıza çıkabilir. Eğitimle ilgili olanlar hafta başında eğitim konularını toparlayacaksınız, sonuçlandıracaksınız. Sınavlarınız varsa bunlarda başarılı olacaksınız. Hafta ortasında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlarda işiniz varsa bu işlerinizi toparlayacaksınız. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda ikili görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Hafta ortasında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için de plan yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte duygusal zamanlarda yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda içinizin daraldığını hissedeceksiniz. Biraz depresif olabilirsiniz. Baş ağrısı olabilir. Migren ağrısı olabilir. Bunlara hazırlıklı olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Ruhsal olarak kendinizi yenilemek için güzel enerjiler olacak. Mistik konularla ilgilenebilirsiniz. Sanatla ilgilenebilirsiniz. Gökyüzünde sabit fikirler hakim olacak. Çevrenizdekilerle inatlaşmazsanız sorun yaşamazsınız. Hafta sonunda duygusal patlamalarda yaşayabilirsiniz. Bunu da bilirseniz kontrollü olmaya çalışabilirsiniz. Haftanın son gününde enerjiniz daha yüksek olacak. Dolunayın etkileri devam etse de siz arınmış ve güçlenmiş olacaksınız. Evlilik planı olanlar haftanın son gününde organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz.